Benim hanım Varşova'da fidandır, ayak bastığı yerler kademdir, benim hanım bana küsmüş nedendir? Bu dizeler bir Osmanlı elçilik katibi tarafından Lehistan Başvekili'nin karısına İstanbul'dan yazıldı. Bu ikisi mektup arkadaşı değillerdi. Katibimiz de Şahnamedeki bir hikayedeki gibi kadını resminden görüp aşık olmamıştı. 1757 senesinin sonunda İstanbul'dan Polonya'ya bir elçilik heyeti harekete geçti. Amaçları 3. Mustafa'nın tahta geçtiğini bildirmek ve Varşova'daki havayı koklamaktı. Havayı koklamak derken siyasi mevzular. Lehistan Krallığı Doğu Avrupa'daki büyük bir güç mücadelesinin ortasında yer alıyordu. Ve Osmanlılar da durumu kaygı ile takip ediyor, müdahale etmek için fırsat kolluyorlardı. Katibimiz işte bu elçiliğin bir parçası olarak görevli olan Merami Efendi. Anlattığına göre başvekilin karısı Maria Anna katibe binbir işve ve naz yapmış, yetmemiş bir mücevher hilal hediye etmiş ve Merami Efendi'nin aklını başından almıştır. Ama Maria büyük bir sihirbazdır da. Elçilik heyeti dönüş yoluna girip Lehistan Osmanlı sınırını aştıkları anda mücevher tahtaya dönüşür ve katibimizi kırık bir kalple bırakır. Merami Efendi, başvekilin karısını unutamaz ve İstanbul'dan ona hiç cevap alamayacağı aşk mektupları yazar. Osmanlı efendilerinin İstanbul'da kadın göremedikleri düşünülmesin. Avrupalı kadınlardan da haberdar olmadıkları sanılmasın. Osmanlı'nın Avrupa devletlerine sınırları uzundu ve özellikle sınır bölgelerinde yaşayanlar karşılıklı gidip gelmelere alışıktılar. İstanbul'da da Enderunlu Fazıl'ın hem Osmanlı hem yabancı kadınlar hakkında yazdıkları artık meşhur. Ancak diplomasi başka bir dil gerektiriyordu. Osmanlı beyefendileri için ciddi olarak gördükleri ortamlarda kadınları görmek ve onlarla sosyalleşmek değişik bir şeydi. Dolayısıyla döndüklerinde bu karşılaşmalar hakkında da yazdılar. Mesela Ebu Bekir Ratip Efendi. 1792 yaş anlaşması imzalandıktan sonra Viyana'ya gönderildi. İki amacı vardı. Avusturya'yı bir devlet adamı gözüyle incelemek ve anlaşmanın onay belgelerini Habsburg İmparatoruna sunmak. Ratip Efendi İstanbul'a döndüğünde yazdığı raporunda Avusturyalıların serbest yani özgür oldukları iddiasını enine boyuna değerlendiriyor. Sonra da bombayı patlatıyor. Serbestiz derler. Ve lakin manasını fehmedemem. Lakin nisvanı vücuh ile serbest olmağla hatta bazen kendileri dahi latife ederdim. Güler idi. Ratip Efendi, Habsburg soylu kadınlarının soylu erkekler yanındaki serbestliğini Avusturya'daki tek özgürlük olarak görüyor. Bir yandan da latife edip kadınları güldürmekten çekinmiyor. İki kültür dünyasının soylu kadınları arasındaki belki en önemli ayrım, Osmanlı kadınlarının hükümdar olamamaları. Yeniçeriler bir ara hanedandan bir kadını başa geçirmeyi ciddi düşünseler de bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Osmanlı hanedanının bütün hükümdarları erkektir. Dolayısıyla komşu ve uzaktaki krallık ve imparatorluklardaki kadın hükümdarlar dikkat çeker, dalga konusu olur. Osmanlıların baş belası Rusya İmparatoriçesi II. Katerina, bütün savaşlarda Osmanlıları yendiğinden olsa gerek, efendilerin en çok konuştuğu kadın hükümdardı. Mesela ulemadan Şemdanizade, Katerina'nın 1768 öncesi barışçıl tavrını, Moskov krallığını iddia eden avrat, avratlık edip bir taraftan baş göstermedi şeklinde tanımlıyor. Eminim ki bu söylediklerinden çok pişman olmuştur. Bir diplomat olan Ahmet Resmi Efendi ise bu avratlığın bir avantaj olduğunu düşünüyor. Frank taifesi, müenneslerine muhabbette ifrat üzereler. Yani kadınlara sevgiyi abartıyorlar diyor. Ona göre bu Frankler, Çariçe Katerina'ya Meryem Ana muamelesi yapıyorlardı. Katerina da bu güçlü kuvvetli erkekleri kendine bağlama sanatını birkaç sene önce vefat eden Avusturya İmparatoriçesi Maria Tereza'dan öğrenmişti zaten. Ahmet Resmi Efendi'ye göre Frank taifesi avrat kısmının iltifatına kapılıp yolunda can veriyorlardı. Bu noktada Ahmet Resmi Efendi elçilikle Viyana'ya gittiği sırada başından geçen bir olayı anlatıyor. Elçilik heyeti Budin şehrinde konaklamaktadır. Konaklarına 18 yaşında sade yüzlü bir İngiliz genç gelir. Babası meslek öğrenmesi için onu Macaristan'a göndermiştir. Resmi Efendi ne meslek yaptığını sorar, asker olduğunu öğrenir. Avusturya'nın Prusya ile devam eden savaşına katılıp katılmayacağını sorar. İnşallah seneye cevabını alır. Resmi Efendi korkmaz mısın diye sorar. Aldığı cevap onun kadar bizi de şaşırtıyor.
Ben vilayetimden gelirken Viyana'ya uğradım. İmparatoriçenin kızları bana ellerini öptürdüler. 100 canım olsa onların yolunda fedadır. Osmanlı beyefendileri de Avrupa'da dolaşan şövalye masallarına kanmış gibi görünüyor. Ne dersiniz? Bir sonraki Latif Evrak'ta görüşmek üzere.